Milyonlarca yıldır her türden canlıyı barındıran gezegenimiz sürekli değişim içindedir. Hiç değişmeyecek sandığımız düzenleri yerle bir etme kabiliyetine sahip dünya, onu önemsediğimiz ölçüde evimiz olacaktır. Günlük hayatımızı aksatan, can ve mal kayıplarına yol açan, tüm imkanlarımıza rağmen engellememizin mümkün olmadığı doğal afetler daima var olacaklar. Hava şartları nedeniyle gerçekleşen afetlere meteorolojik afetler denir. Dünya genelinde görülen 31 doğal afetten 28'ini meteorolojik afetler oluşturur. Sel, dolu, orman yangınları bunlardan yalnızca bazılarıdır. Bugünkü konumuz deprem. Deprem ne zaman ve hangi büyüklükte olacağı bilinmeyen bir doğa olayıdır. Yerini biliyoruz, fay hatlarının olduğu yerde. Büyüklüğü de bilebiliyoruz. Hangi büyüklükte olacağı. Mesela Marmara depreminden sonra aynı yerde biriken enerjinin 7 ve üzeri olduğu tahmin ediliyor. Nerede olacağı biliniyor ama ne zaman olacağını kimse bilmiyor. O nedenle de hazırlıklı olmalıyız. Aslında depremler rüzgarın esmesi, yağmurun yağması kadar doğal bir olay ve dünyanın yapısı ve devinimiyle ilgilidir. Yerleşim yerlerinden uzak olduğu zaman doğal, sıradan bir olay olarak nitelendirilir. Ancak yerleşim yerleri içerisinde ya da yakınlarında olduğu zaman ve bu yerleşim yerlerinde gerekli hazırlık ve yapı stoğu olmadığı zaman zarar verebilir. Bunun nedenlerinden bazıları güvenli olmayan binalar, kusurlu inşaatlar, hatta ev ve iş yerlerinin içerisinde yapılan kusurlu tefrişatlar ve deprem sırasında özellikle insanların bilinçsizlikleri ve panikleri afete dönüşmesine neden olabiliyor ve çok zarar verebiliyor. Evet, bir doğa olayıdır ama atmosferik bir doğa olayı değildir. Yerin altında meydana gelen bir olaydır. Puzzle'ın parçaları gibi fay hatlarından oluşur ve sarsıntı meydana geldiğinde de yer hareketiyle birlikte dış tepkimiz verir. İşte onun için diyoruz ki deprem doğal bir olay, afete dönüşmemesi için tedbirler alalım, risk oranını azaltalım ki deprem olağan, korkulmaması gereken, birlikte yaşama kültürünü öğrenmemiz gereken bir olgu haline gelsin. Korkulması gereken depremin kendisi değil, ihmal zincirlerinin neticesinde ortaya çıkan olumsuz sonuçlar. Bunu engellemek de aslına bakarsanız biz insanların elinde. Dünya iç çekirdek, dış çekirdek, iç mağma, dış mağma tabakasından yer alır. Üzerinde yaşadığımız yer küre yani litosfer tabakası dediğimiz yer kabuğu aslında tek bir parça halinde değildir. Aynı bir puzzle'ın parçaları halinde düşünün yer kabuğunu. Ve yer kabuğunun hemen altında kızgın ve kaygan mağma tabakası vardır. Bu kaygan ve kızgın mağma tabakası kaynar durumdadır. Kaynadıkça yer kabuğu puzzle'ın parçaları gibi tabir etmiştik ya. Bu puzzle'ın parçaları birbirine göre hareket etmeye çalışırlar. Ama takıldıkları yerde hareket edemedikleri zaman bir enerji birikimi olur. Ve bu enerji birden açığa çıktığı zaman yer kabuğunda bir sallantı oluşturur. Bu sallantıya basit olarak deprem diyebiliriz. Aktif fay hatlarının bulunduğu bir bölgede yer alıyoruz. Türkiye'de ortalama yarım saatte bir deprem meydana geliyor. Ülkemizde aktif faylar Bingöl-Karlova'dan başlayan, ülkemizin kuzeyinden geçen ve Marmara'ya kadar ulaşan, Marmara'dan sonra 3'e ayrılan kollarla Ege'ye kadar ulaşan Kuzey Anadolu fay zonu. İkincisi yine Bingöl-Karlova'dan başlayarak güneybatı yönüne doğru ilerleyip Hatay'dan Akdeniz'e ulaşan Güneydoğu Anadolu fay zonu. Ege bölgesi içerisinde birçok irili ufaklı fay hatları ve aynı zamanda Ege kıyılarını etkileyen Ege Denizi'nin içerisindeki dalma batma fay zonlarından oluşur. Bir fay hattı ne kadar büyükse enerji birikimi o kadar fazla olabiliyor. Kuzey Anadolu fay zonu onun için çok önemli ve Kuzey Anadolu fay zonunda maalesef birçok yerleşim yeri kurmuşuz. Tarihten bugüne kadar gelmiş.
Zaten orada 1939 yılında 7.9 büyüklüğünde deprem oluyor ki 40 bine yakın vatandaşımızı orada kaybediyoruz. Bu bakımdan önemli bir fay zonu olduğunu söyleyebilirim. Yine 99 depremi hala hafızalarımızda taze olarak duruyor. Ülkemizin büyük bir bölümü deprem kuşağı içerisindedir. Buna göre de önlemlerimizi almamız gerekir. Tek bir kelime var, ihmal. Depremi tehlikeli yapan şey insanların ihmali. İncelediğimiz zaman, irdelediğimiz zaman görüyoruz ki deprem öldürmez, binalar ve hatta eşyalar öldürür. Binanızın depreme dayanıklı olup olmadığını mutlaka kontrol ettirin. Bunun için yetkili inşaat mühendisliği ofislerinden bir uzmanın evinizi kontrol etmesini isteyin. İkinci el bir eve taşınacaksanız mutlaka bir uzman tarafından incelenmesini sağlayın. Ayrıca onaylı imar izni dışına çıkmış bir binaya mutlaka uzak durun ya da şüpheyle yaklaşın. Aslına bakarsanız depreme hazırlıklı olmak tabii söylediğimiz gibi sağlam binadan ortaya çıkar. Ve yapılan en büyük hatalardan bir tanesi alan açmak için kolonu kesiyoruz. Unutmayalım ki o kestiğimiz kolonlar binanın hayati damarlarıdır. Şöyle bir örnek verebiliriz. Bir sandalyemiz var, 4 ayaklı. Ayaklarından bir tanesini kestik. 3 ayaklı. Ayakta durur mu? Durur. Ama ne olur? En ufak bir dokunmayla veya üstüne oturduğumuzda bina yerle bir olur. Deprem ön hazırlığı yapmak maliyetli gözüken bir şeydir. Eşyalarımızı L profillerle duvarlara sabitlemek, eşyalarımızın yerini değiştirmek, çift taraflı bantlarla, yapışkanlarla önlemler almak ya da bir yapı kontrolü yaptırmak ve beton tahlili yaptırmak çok maliyetli gözüken şeylerdir. Ama Birleşmiş Milletler'in araştırması diyor ki bir birimlik yaptığınız önlem harcaması aslında depremden sonra başınıza gelebilecek 7 birimlik deprem harcamasını önleyecektir. Eğer depreme dayanıklı bir binada yaşamıyorsanız mutlaka o binayı terk etmeniz gerekir. Binamız sağlam dedik. Evet, işimiz bitti mi? Hayır. Bir de yotalama diye bir kavram var. Yani açılımı yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması. Binanın asli unsurların dışında avizeler, dolaplar, beyaz eşyalar, camlar, çerçeveler gibi materyallerin hepsine biz yapısal olmayan tehlikeler diyoruz. Risklerin küçük adımlar atılarak önlenebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle bilmemiz gereken önemli şeyler vardır. Yüksekte bulunan ağır cisimler devrilebilir, düşebilir ve bize zarar verebilir. Yine aynı şekilde yüksekliği derinliğinden daha büyük olan mobilya gibi eşyalarımız sarsıntı sırasında devrilebilir. Aynı zamanda tekerleği olan eşyalar sarsıntı sırasında yer değiştirerek sağa sola çarpabilir. En son olarak da salınım sırasında farklı yönlerde hareket eden eşyalar birbiriyle çarpışabilir. Bu eşyaları L profil dediğimiz profillerle bir tarafı duvara, bir tarafı dolaba gelecek şekilde 4 taraftan montelememiz dolapların düşmesini engeller. Deprem sırasında kayabilecek, düşebilecek veya devrilebilecek eşyalarımızın saptanması ve bu eşyaların sabitlenerek ya da yerlerini değiştirerek bize zarar vermesini engellemektir. Niye önemli yotalama? Bakın 99 depreminde yaralanmaların %50'si, ölümlerin de %3'ü bundan kaynaklı. Bakın dikkatinizi çekerim. Binalar sağlam ama eşyalar maalesef can kayıplarına ve mal kayıplarına neden olmuş. Bütün aile bireylerimizin bir araya gelip evimizde bir saptama yapması gerekiyor. Yani deprem sırasındaki salınımda hangi eşyamız devrilebilir, düşebilir ve bize zarar verebilir şeklinde bir saptama listesi çıkarmamız gerekir. Kombi, su ısıtıcısı, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima gibi beyaz eşyalarınızı yere veya duvara sabitleyin.
beyaz eşyalar ailenizdeki en kısa boylu kişinin baş hizasından daha aşağıya indirilmelidir. Ağır ve kırılacak eşyalarınızı üst raflara koymayın. Dolapların üzerine kapı ve çıkışların yakınlarına eşya koymayın. Tavan ve duvara asılan avize, lamba, projektör ve tablo gibi asılı cisimleri mutlaka kapalı kancalarla sabitleyin. Gardırop gibi devrilebilecek ağır eşyaları yataklara ve oturma gruplarına yakın yere yerleştirmeyin. Yatağın yanındaki pencerelerin perdelerini kalın bir kumaştan seçin ve yatarken kapalı olmalarına dikkat edin. Televizyonunuz varsa duvarı sabitleyin. Bilgisayar ve küçük aletlerin altlarına tutucu, sabitleyici malzemeler kullanın. Değerli belgeleri, küçük manevi eşyalarınızı yanmaz ve su geçirmez kaplarda muhafaza edin. Mutfak dolaplarına deprem sırasında açılmasını önleyici mandallar koyun. Yanıcı, patlayıcı veya zehirleyici maddeler kontrol edilmeli ve güvenli yerlerde tutulmalıdır. Varsa soba ve diğer ısıtıcıları sağlam malzemelerle duvara veya yere sabitleyin. Kütüphane, dolap, devrilebilecek her tür eşyayı birbirine ve duvara sabitleyin. Varsa depremde kırılıp saçılacak ve tehlike yaratacak olan camları filmle kaplayın. Tüp gazlar ve her türlü gaz tankını bulundukları yere sıkıca sabitleyin. Bir de malum duymuşsunuzdur, zorunlu deprem sigortası var, DASK. Allah korusun bir deprem meydana geldiğinde binanız yıkılabilir. Kendimiz sağ salim kurtulduk, eşimiz, dostumuz, ailemiz de sağlam kurtuldu. Ama şöyle düşünüyorsunuz, bir gün geçti, 2 gün geçti, 3 gün geçti, 4 gün, 5 gün. Ama ondan sonra hayatın gerçekleri ortaya çıkmaya başlıyor. Nerede kalacağım? İşte bu noktada aslına bakarsanız zorunlu deprem sigortası devreye giriyor. Onun için mutlaka evimizi sigortalatmış olalım. Bir deprem olduğunda hayatta kalma şifremiz çök, kapan, tutun hareketidir. Deprem bizi nerede ve ne zaman yakalayacak bilemeyiz. Bu nedenle farklı ortamlarda çök, kapan, tutun hareketini nasıl olacağını bilmemiz gerekir. Sarsıntı anında sağlam olduğunu, sabit olduğunu düşündüğümüz bir masa, bir sandalye hemen yanında dizlerimizin üzerine çökeceğiz. Ama dizlerimizin üzerine çökmek çok önemli. Eğer normal çömelirsek ayaklarımız üzerinde sarsıntı anında savrularak yaralanmamıza neden olabilir, sabit duramayız. Dizlerimizin üzerine çöktükten sonra yüzümüzü mümkün olduğunca vücudumuza doğru yaklaştırıyoruz. Ne kadar çok yaklaştırırsak o kadar hedef küçültmüş oluruz. Bu hedef küçültme sayesinde de kayarak veya düşerek bize gelecek bir eşyanın, bir materyalden kendimizi o denli korumuş oluruz. Ellerimizden bir tanesini sabitlendiğinden ve sağlam olduğundan emin olduğumuz eşyanın kenarından tutarak yüzümüze doğru gözümüzden geçirerek uzatıyoruz uzaktaki elimizle. Diğer elimizle yanında destek aldığımız materyale, eşyaya yakın elimizle de ne yapıyoruz? Ensemizi ve kolumuzu, başımızı kapatarak hayati organlarımızı korumuş oluyoruz. Ne kadar eğilsek de açıkta kalan bir nokta varsa gözümüzü kırılacak veya savrulacak bir eşyadan da aynı zamanda korumuş oluruz. Bir de niye bir eşyanın yerinden mümkünse veyahut da bir masa varsa masanın altında durmamız gerekir. Gelecek bir beton parçasından veya bir eşyadan direkt üzerimize gelmesini engelleyecektir. Altına giremiyorsak da bu sefer yanında durmamızın bir sebebi de var. Düşecek bir materyal ne yapar? Düştüğü zaman direkt yanına düşmez değil mi? Arada bir mesafe oluşturmuş olur. Nerede mesela? Koridorda denk geldik. Ne yapmamız gerekiyor? Camlardan uzakta iç kısımdaki orada çök kapan yapıyoruz. Tutunacak bir yer yok. Duvara da yaslanarak, destek alarak savrulmamızı ve darbelerin gelmesini engelleyecektir. Merdivenlerdeysek ki merdivenler aslında hassas noktalardır ama merdivende de yakalanırsak kesinlikle ve kesinlikle hareket etmiyoruz. Kendimizi tekrar güvence altına alıyoruz. Basamakları oturuyoruz.
kenarlıklarından, korkuluklarından tutarak yine elimizde aynı şekilde küçülerek başımızı ve ensemizi koruyoruz. Asansörlerde kaldıysak ne yapacağız? Kat hizalığında durması için düğmeye basacağız. Ama kendimizi yine çök kapan yaparak yine asansörün kenarından destek alarak kendimizi korumaya çalışacağız ki deprem geçtikten sonra kat hizasında durabilir, çıkalım ama durmayabilir de o zaman da yine panik yapmayacağız. Çünkü içerideki hava kısıntılı olacaktır ve panik yaparsak, yüksek sesle konuşur, bağırırsak ne yaparız? O oksijeni orantılı şekilde kullanamayız. Daha sonra oksijen sıkıntısı çekmemize neden olabilir. Mümkünse elimizde bir metal varsa veya asansörün metal kısımlarına vurarak orada olduğumuzu belli edip yardım ekiplerinin gelmesini beklememiz gerekiyor. Sarsıntı geçer geçmez tahliye etmeden önce su, elektrik ve gaz vanalarını kapalı konuma getirmek gerekir. Deprem sırasında binanızdaki merdivenler, çatı, asansör ve balkonlar güvenli yerler değildir. Bu ortamlardan uzaklaşın ve asansörü katiyen kullanmayın. Binadan çıktıktan sonra daha önce belirlenmiş olan toplanma alanlarına gitmemiz gerekir. Dışarıdayız, dış mekandayız. Kendimizi güvence alırken nasıl almamız gerekiyor? Tabelalardan veya binaların kenarından, çünkü çatıdan bir cisim, kiremit de düşebilir değil mi? Yani üzerimize düşecek eşyaların veya cisimlerin olmayacağı boş bir alanda çök kapan yaparak kendimizi güvence altına alacağız. Açık alanda depreme yakalandıysanız çömelerek gelebilecek tehlikelere karşı dikkatli olmanız gerekir. Bir vadide, dik yamaçlı bir vadideyseniz özellikle dağlardan ve yamaçlardan düşebilecek kaya parçaları ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olmalısınız. Bir baraj varsa barajın zarar görme ve vadiyi suyla doldurma ihtimaline karşı mümkün olduğu kadar uzaklaşmak gerekir. Toplu taşıma araçları önemli. Eğer metrodaysak veyahut da işte belediye otobüsünde, şehirler arası otobüslerin içerisindeysek de mutlaka yetkili olan kaptanın duyurularına kulak verelim, bireysel hareket etmeyelim ve paniğe neden olmadan da sırasıyla dışarıya çıkalım. Metro, gemi ya da otobüs gibi bir araçtaysanız ve depremi hissettiyseniz burada bulunan tutunma direklerini sıkıca tutunun. Ayrıca oturur haldeyseniz emniyet kemerinin mutlaka takılı olması gerekiyor. Çünkü emniyet kemeri sadece kazalarda sizi korumaz, bu gibi acil durumlarda da sizin savrulmanızı engeller. Tren, otobüs, metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında depreme yakalandıysanız yüzünüzü gittiğiniz yöne doğru dönün. Üst raflara konulan eşyalar sarsıntının etkisiyle düşebilir, devrilebilir. Bu nedenle ellerinizi kafanızı korumak için kullanabilir veya başka eşyaları kafanıza tutarak bu eşyaların etkilerinden, düşme etkilerinden korunabilirsiniz. Araçları tahliye ederken ters yönden gelebilecek araçları da mutlaka dikkate almanız gerekir. Depremden sonra metro istasyonundaysanız ya da bir metronun içerisindeyseniz elektrikler kısa süreli gitmiş olabilir. Bu nedenle elektriklerin yeniden tesis edilmesi için bir süre beklemeniz gerekiyor. Işıklar yeniden gelmiyorsa bir el feneri ya da cep telefonu yardımıyla aydınlanmaya çalışın. İstasyonlarda veya tren platformlarında metrobüs ya da tren beklerken sarsıntı hissettiğiniz zaman mutlaka korunmak için çök kapan tutun hareketi yapın. Bir gemi veya bir botta ya da bir vapurda tsunami'nin yarattığı dalgadan etkilenmeyeceğinizi iyi bilin. Bu durumda yüksek dalgalardan korunmak için mutlaka sabit bir direğe tutun ve sarsıntının geçmesini bekleyin. Kendi aracımızı kullanıyorsak, seyir halindeysek ne yapmamız gerekiyor? Aniden frene basmayalım. Çünkü işleyen bir trafik olduğunu düşünelim. Ufak bir sarsıntı da olsa bu sefer ne olur? Kazaya neden olabiliriz. Ne yapalım? Dörtlülerimizi yakalım, hafif yavaşlayalım ve daha sonra uygun gördüğümüz yerde arabamızı kenara çekelim. Trafiği engellemeyecek bir şekilde duracağız. Bunun dışında köprü, viyadik altlarında olmayalım. Binaların kenarlarında kayarak veya düşerek bize zarar verebilecek, özellikle de metruk binaların yanında durmayalım. Elektrik direklerinin, tabelaların olduğu yerde durmayalım ki sarsıntı anında savrulup bizim üzerimize düşüp zarar vermesin. Bulunduğumuz yer
Köprü altındaysa ya da bir tünelin içindeyse köprünün altından ve tünelin içerisinden bir an önce çıkmaya çalışmamız lazım. Daha sonra sağa doğru çekip dörtleri yakıp aracımızı durdurmamız gerekiyor. Radyodan yoldaki hasar, trafik ve diğer durumlar hakkında bilgi alın. Yollardaki anormal durumları ve yangınları cep telefonu veya yol kenarındaki acil durum telefonlarını kullanarak yahut gördüğünüz ilgililere bizzat haber verin. Deprem sırasında aracınızla acil ulaşım yolundaysanız bir an önce trafiği meşgul etmemek için bu yollardan çıkmamız ve acil yardım ekiplerinin bu yolu daha kolay kullanmalarına yardımcı olmamız gerekiyor. Depreme hazırlıklı olmak adına bazı güvenli davranış hareketlerini edinmek için bol bol tatbikat yapmak gerekir. Tatbikat aynı zamanda deprem sırasında yaşayacağımız paniği neredeyse %50 oranında azaltacaktır. Tabii bu güvenli davranış hareketlerini bahsederken bunları da rutin refleks haline getirmemiz gerekiyor. Refleks haline nasıl getirebiliriz? Tabii ki sürekli tekrarlayarak ve tatbikatlar yaparak. Özellikle okullar gibi işte alışveriş merkezleri veya büyük kurumsal firmalarda rutin halinde bu tatbikatları yapmamız gerekiyor. Ama aynı şekilde biz bireysel olarak da evimizde doğru hareketleri refleks haline getirmek için tatbikat yapmamız gerekiyor. Dünyada da ülkemizde de bu doğru bilgiyi bildiği halde mesela işte küçük bir depremde 4 büyüklüğünde 5 büyüklüğünde ne yapıyor insanlar? Bu bilgiyi aldığı halde camlardan veya balkondan atlamaya veya asansörü kullanmaya devam ediyor. İşte bunu doğru meleke haline getirmek için tatbikat şart. Afetler her an ve her zaman olabilecektir. Bu nedenle ailece hazırlıklı olmak gerekir. Afetler sizi ve ailenizi korkutuyor olabilir. Hatta evinizi afet nedeniyle terk etmek zorunda olabilirsiniz. Bu nedenle altın saatler diye adlandırılan 72 saate hazırlıklı olmak gerekir. Ve bu 72 saati kapsayan aile afet planını yapmamız gerekir. İlk 72 saatte ne kadar bilgili, bilinçli ve soğukkanlı olursak hem kendimize hem de çevremizdeki diğer afetzedelere o denli yardımcı olmuş oluruz. İhtiyacı duyabileceğiniz malzemeleri mutlaka bir araya getirin ve yanınızda bulundurun. Afetlerden sonra aile bireylerinizle iletişim nasıl sağlayacağınızı mutlaka gözden geçirin. Bir afet sonrasında aile bireyleri telefonla ulaşamaz durumdaysa belirledikleri bir irtibat kişisine ulaşarak birbirlerinden haber alma şansına sahip olacaklardır. Bu nedenle bu irtibat kişisini mutlaka aile içinde herkesin bilmesi gerekiyor. Toplanma alanı dışında aile bireylerinizle alternatif bir buluşma alanı belirleyin ve bu buluşma alanlarını aile afet planına mutlaka not edin. Depremin ya da herhangi bir afetin ilk müdahalesini yapan kişiler aslında hiçbir yardım ekibi ya da acil yardım kurumu değildir. İlk 72 saatte insanlar kendi çevrelerine ve kendilerine yardımcı olmaya çalışırlar. Bu bakımdan kişiler o 72 saatte ihtiyaç duyulabilecek ilk yardım müdahalesini de öğrenmesi gerekir. Bunun için ilk yardım kurslarına katılıp bilinçlenmeli ve sertifikalarını almaları lazım. İlk yardım bilinçsizce yapılıyorsa hayat kurtarmak yerine hayata zarar vermek anlamına gelebilir. Öncelikle çocuğumuzu gönderdiğimiz okulun acil durum planı var mı? Tatbikatlar yapıyorlar mı? Bunları mutlaka öğrenelim. Aynı zamanda komşumuzu tanıyacağız. Çünkü afet dönemlerinde birbirimize destek olmak için aynı zamanda da komşularımızla ve ailemizle birlikte nasıl aile afet planında tatbikat yapıyorsak bunu aslına bakarsanız hem sitemizde hem apartmanımızda yaygınlaştırarak toplu halde ortak hareket edebilmek kapasitesine de erişebilmek için ortak tatbikatlar düzenlememiz çok önemli. Deprem olduktan sonra tahliye yapmamız gerekir. Tahliye yapmadan önce de kendinizin ve çevrenizdekilerin yaralı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. İlk yardım biliyorsanız yaralılara müdahale edebilirsiniz. Ancak ilk yardım bilmiyorsanız yaralılara müdahale etmeye kalkmayın. Bu müdahale yaralının durumunu daha kötüye taşıyabilir. Yardım ekipleri geldiğinde, bu iş profesyonelleri geldiğinde lütfen o alanı onlara bırakalım. Çünkü bu biraz daha uzmanlık gerektiren bir nokta.
Yanlış bir müdahalede bulunursak belki o beton parçasının altında bizim göremediğimiz bir vatandaş vardır. Yanlış bir hareketle birlikte o beton parçasının altında hayatını kaybedebilir veya sakat kalabilir. Veyahut da hepiniz gördünüz, biz daha önce Van'da da görmüştük. Enkaz altından ses çıkartılıp kurtulanlar vardı. Ses dinlemesi yapılıyor biliyorsunuz. Orada abartılı işi olmayan insanların yoğunluğu orada ses dinlemesinde yapılmasını engelleyecektir. Daha sonra oradan çıkarılan yaralının bile oradan hastaneye intikal etmesini o kaos ortamında engelleyebilirsiniz. Yetkililer tahliye yapmamız istediği zaman buna direnmemek lazım ve en kısa sürede tahliye yapmak gerekir. Tahliye sırasında panikle aceleci şekilde davranmamak, daha önce yapılmış planlara mutlaka uymak gerekiyor. Tahliye planları hazırlamalı, planlara göre düzenli olarak tatbikat yapmalıyız. Unutmayın, bir deprem olduktan sonra akabinde artçı sarsıntılar da olabilecektir. Her artçı sarsıntıda yeniden çök kapan tutun hareketini uygulamamız gerekir. Çök kapan tutun hareketi bizi güvende tutacaktır. Ayrıca yetkililer izin vermedikçe binamıza geri dönmememiz gerekir. Depremden sonra patlayıcı, yanıcı ya da tehlikeli maddeleri ayrıştırıp temizlememiz gerekir. Deprem elektrik hatlarını koparıp bazı yerlere temas etmelerini sağlayabilir. Bu nedenle kopmuş ya da temas halinde olan kablolardan uzak durmamız lazım. Çünkü elektrik tehlikesi her zaman olabilir. Deprem eğer deniz tabanında olduysa tsunami'ye benzer dalga kabarmaları yaşayabiliriz. Bu nedenle eğer sahil kesiminde yaşıyorsak ve deniz seviyesi geriye doğru çekildiyse bilin ki büyük dalgalar gelmek üzeredir. Böyle bir durum gördüğünüz zaman ve deprem yaşandıysa mutlaka yüksek yerlere doğru tahliyemizi yapmamız lazım. Depremlerden sonra bazı baz istasyonları tahrip olmuş olabilir ve telefon frekansı zayıflamış olabilir. Bu gibi durumlarda telefonunuzu mutlaka acil durumda ve acil ihtiyacınız varsa kullanın. Unutmayın ki boş yere meşgul ettiğiniz telefonlar acil durum ekiplerinin birbirleriyle iletişim sağlamasını engelleyecektir. Afetlerden sonra durumunuzun iyi olduğunu belirtmenin en kolay yolu sosyal medya kullanmaktır. Sosyal medyayı kullanarak durumunuzun iyi olduğunu sevdiklerinize veya uzaktaki arkadaşlarınıza kolaylıkla telefon hatlarını meşgul etmeden bildirebilirsiniz. Daha önceki başlıkta da bahsetmiştik, komşunu tanı, binanı tanı. Binada kaç kişi oturduğunu ve o süre içerisinde o gün sarsıntı anında, yıkılma anında binada kimler varsa mümkünse bunları bir liste halinde yetkililere bildirelim. Yine canlandırma şeklinde bir kağıda bu binanın odalarını, binanın içerisinin ve evin şeklinin krokisini çizerek nerede salonun, nerede yatak odası olduğunu, nerede merdivenlerin olduğunu yetkililere bildirirsek daha kolay enkaz altındakilere ulaşılmasını sağlar. Binada o anda kimlerin olduğunu biliyorsak bu daha çok fayda sağlayacaktır. Binada olmayan kişilere de ayıracaktır vakitte, çünkü başka binalar da yıkılmış olabilir. O insanlara da daha hızlı ulaşabilmesinde büyük fayda sağlamış olacaksınız. Bulunduğumuz binada yıkıntı varsa hemen ilk sese yönelmeyin. Enkazda bulunan sesleri duyuyorsanız buraları işaretleyin ve diğer sesleri aramak için diğer yerlere yönelin. Depremlerden sonra enkaz alanında gelişigüzel dolaşmayın. Çünkü artçı sarsıntı olabileceği için yorulmuş ya da ağır hasar almış binaların yıkılacağını göz önünde bulundurmamız gerekir. Depremden sonra kaygılı olan, sakinliğini yitirmiş insanlara yardımcı olmaya çalışın. Eğer kaygısı geçmeyen ve panik olmuş kişiler varsa bu kişileri diğerlerinden ayrı tutaraktan onlarla yeniden konuşun. Resmi kanallar dışındaki hiçbir habere ya da söylentiye kulak asmamamız gerekir. Toplanma alanlarında hijyen ve sosyal mesafeye dikkat edin. Yardım kurumları tarafından dağıtılan yardım malzemelerini ihtiyacınızdan fazlasını almaya çalışmayın. Unutmayın ki sizin fazladan aldığınız bir yardım malzemesi başkasının alamadığı bir yardım malzemesi olacaktır.
Enkaz altında kaldıysak da eğer çıkış noktasına yakınsak, ulaşabilecek durumdaysak oraya ulaşmaya çalışalım. Ama değilsek de eforumuzu harcamayalım. Çünkü yorgun düşebiliriz hem de nefesimizi doğru kullanmayabiliriz. Elimizde bir materyal varsa tencere, tabak, düdük gibi sesi iletmeye çalışalım ki bizi duymalarını sağlayarak kurtulmamızı sağlamamız gerekiyor. Enkaz altındayken bulunmuş olduğunuz ortamın havasını kirletmemek adına katiyen sigara içmeyin ya da ateş yakıp oksijeni tüketmeyin. Depremden sonra biliyorsunuz ikinci tehlike olarak yangınlardan bahsetmiştik. Gaz sıkışması veya elektrik kaçağından da çıkabilecek. Eğer çıkan yangını gördüğümüzde söndürebilecek, müdahale edebilecek durumda küçük bir yangınsa hemen yangın söndürme cihazımızla müdahil olalım. Ama müdahale edemeyeceğimiz durumda bir yangın olduğunu düşünüyorsak çıkmadan pencereleri kapatalım ki içeriye hava girmesini engelleyelim. Yangının kolay yayılmasını önlemiş oluruz. Derhal orayı terk edelim. Çıkış istikametimizde kapalı bir kapı varsa direkt açmayalım. Elimizin tersiyle bir yaklaştırıp sıcaklık geliyor mu bunu ölçelim. Aniden kapıyı açtığımızda bir gaz sıkışması da olabilir, patlamaya neden olabilir. Kapıyı kontrol ettikten sonra çıkalım. Duman çıkmaya başladıysa duman ilk önce yukarıdan başlayıp daha sonra aşağıya doğru inecektir. Ne yapalım? Yerde sürünerek hareket edelim mümkünse ve ıslak bir bez parçası veya mendille burnumuzu ve ağzımızı kapatarak da daha fazla nefes almamızı sağlayarak dışarıya çıkalım. Eğer alevle temas ettiysek, örneğin paçalarımız tutuştu alevle birlikte, ayakta durursak o alev parçası hayati organlarımıza doğru ilerleyecektir ayakta durduğumuzda. Veyahut da hareket halindeysek, koşarsak ne yapar? Oksijenle birlikte o alevin çoğalmasına neden olabilir. Onun için alevle temas ettiğimiz anda tek başımaysak da hemen yatacağız, yuvarlanıp ve söndüreceğiz. Yangın eğer mutfakta ve yağ yangınıysa üzerine su dökmeye çalışmayın. Çünkü bu alevleri daha fazla büyümesine neden olur. Buna müdahale etmek için mümkünse ıslak bir havluyla ateşin olduğu yeri kapatmaya çalışmamız gerekir. Sarsıntı geçtikten sonra prize takılı bütün elektronik ve elektrikli eşyaları prizden çekmemiz gerekir. Bu önlem yangın tehlikesini azaltacaktır. Gaz kaçağı olup olmadığından emin olana kadar elektrik düğmesini açıp ya da kapamaya çalışmayın. Binanızda gaz vanası daha önceden sarsıntı nedeniyle kapatıldıysa yetkililerin onayı olmadan gaz vanasını kendimiz açmaya çalışmayalım. Depreme yapılan bütün hazırlık ve bilinçlenme hayat kurtarıcıdır. Deprem öldürmez, binalar ve sabitlenmemiz eşyalarımız bizi öldürür. Bu nedenle depremden önce alınacak her türlü tedbir ve hazırlık faaliyeti hayat kurtarıcıdır. Bu yüzden de depreme hazırlıklı olup depremle yaşama kültürünü öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için de baştan beri anlattığımız öğretileri doğru şekilde öğrenmek ve aynı zamanda da uygulamak gerekir. Umarım bu eğitimin sonunda bunu hayata uyarlarsınız ve çevremizdeki sevdiklerinizle de bunu paylaşırsınız ki asıl o zaman hem bu eğitimin amacı hem de sizin harcadığınız zaman anlamını kazanmış olur. Dünyanın doğal değişimi her zaman devam edecek. Afetler yaşamlarımızın bir parçası olmayı sürdürecekler. Bizler doğru tedbirleri alıp afetlere hazırlıklı olursak, acı kayıpların ve maddi zararların önüne geçip doğayla uyum içinde var olmayı öğrenebiliriz. Kızılay Akademi